Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde FSB adeta savaşa gidermiş gibi sivillerin evine baskın yaptı. 2 kişi öldürüldü, onlarcası gözaltına alındı. Ne delil sunuldu ne de resmi açıklama yapıldı. GZT'nin YouTube kanalında bu olayın detaylı anlatımı mevcut ama bu videoda farklı bir pencere açıyoruz. Bu vahşeti gerçekten tetikleyen neydi? Son dönemde Azerbaycan-Rusya ilişkilerinde dikkat çekici bir gerilim var. İlk olarak Rusya'nın Azerbaycan uçağını düşürmesi, ardından Moskova'nın Hankendi'ye konsolosluk ya da bazılarına göre casusluk merkezi açma talebi. İlham Aliyev'in 9 Mayıs Zafer Geçidi'ne katılmamasıyla diplomatik soğukluk iyice belirginleşti. Buna Azerbaycan'ın Hankendi'de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesi düzenlemesi eklendi. Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılması, Türk dünyasının Karabağ'daki varlığını dünyaya ilan etti. Gözler şimdi Azerbaycan'daki 355 Rus dili okulunun geleceğinde. Bu okulların kapatılması tekrar gündemde. Detaylara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bilmeyenler için kısa bir hatırlatma. 27 Haziran'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Azerbaycan kökenli Seferov ailesinin evine FSB tarafından adeta bir savaş operasyonu düzenlendi. Makineli silahlarla yapılan baskında 2 kardeş Hüseyin ve Ziyeddin Seferov öldürüldü. Onlarca kişi gözaltına alındı. Suçları mı? Belirsiz. Ne mahkeme çağrısı vardı ne de savunma hakkı. Otopsi raporları ise korkunçtu. Kırılmış kaburgalar, kanlı beyin zarları, parçalanmış göğüs kemikleri. Rusya bu ölümleri kalp yetmezliği olarak açıklamaya çalıştı. Ama Azerbaycan sessiz kalmadı. Rus büyükelçi çağrıldı. Kültürel etkinlikler iptal edildi. Sputnik Azerbaycan ofisine operasyon düzenlendi. Kremlin tepkiyi aşırı duygusal buldu. Azerbaycan ise netti. Bu bir işkence ve cinayetti. Bu olay sadece bir diplomatik kriz değil. Azerbaycan halkı için derin bir travma. Üstelik mesele sadece bu da değil. Rusya'da giderek yaygınlaşan etno suçluluk anlayışı Azerbaycanlı olmayı başlı başına bir suç şüphesi haline getiriyor. Peki bu Rusya'nın Azerbaycan'a karşı ilk vahşi eylemi mi? Cevabı birlikte arayalım. Rusya'nın Azerbaycan'a yönelik düşmanlık politikasını anlamak için yüzyıllar öncesine gitmeyeceğim. Hala acısını taşıdığımız yakın tarihe bakmak istiyorum. Çünkü Rusya'nın düşmanlık politikası sistemli, bilinçli ve süreklidir. Ve bugün Yekaterinburg'da yaşananlar da bunun yeni bir halkası. Hatırlayalım. 1990 yılının 19-20 Ocak gecesi Sovyet ordusu Bakü'ye sessizce değil, zırhlı araçlar ve tanklarla girdi. Emri açıktı. Ne kadar Azerbaycanlı varsa öldürülmeliydi. Yaş, cinsiyet, siyasi duruş fark etmeksizin. Herkes hedefti. 147 sivil katledildi. Yüzlercesi yaralandı. Bu sadece bir baskı değil, halkın iradesine karşı bir topyekün cezalandırmaydı. Üstelik bu saldırıdan sonra Rusya sorumluluğu kabul etmediği gibi hiçbir tazminat da ödemedi. Ölenler yok sayıldı. Çünkü Rusya'ya göre Rus olmayanın hayatı değerli değildir. Bu katliamın emrini veren kişi Yazov ise Rusya tarafından yıllarca korundu. Kremlin o generalin adını silmek yerine hala onurla anıyor. Çünkü onlar için bu da bir başarı hikayesi. Ancak buna şaşırmamalı. Çünkü dünyanın en karanlık ölüm kamplarından biri olan Sednaya hapishanesinde sayısız insanı esir tutan, Beşer Esed'e sığınma veren de yine Rusya. Birleşmiş Milletler raporlarına göre binlerce insanın işkenceyle öldürüldüğü, kemiklerin çürüdüğü bu mezbahayı yöneten bir diktatöre sığınma hakkı tanıyan bir devletten ne beklenir ki zaten? Dahası Rusya 20 Ocak katliamından sorumlu olmasına rağmen öldürülenlerin yakınlarına ve ailelerine tazminat ödemedi. Bakü'nün Dağüstü Parkı bugün 3 ayrı katliamın mezarlarını barındırıyor. 1918'deki Mart soykırımının şehitleri, 1990'daki 20 Ocak kurbanları ve Karabağ'da şehit düşen askerler. Üçü de Rusya'nın ya doğrudan ya da dolaylı destek verdiği şiddetin izleridir. Ve bu şiddet 1992'de Hocalı'da tekrar sahne aldı. Rusya destekli 366. Motorize Alay, Ermeni silahlı güçlerle birlikte Hocalı'ya saldırdı. Kadın, çocuk, yaşlı demeden 613 Azerbaycanlı katledildi. İnsanlara akıl almaz işkenceler verildi. Cesetler tanınmaz hale getirildi. Ve Rusya yine oradaydı. Peki Rusya'nın amacı nedir? Sebebi 1732'de Doğu'nun fatihi olarak bilinen Nadir Şah tarafından Reşt Anlaşması'yla Rusya'nın Azerbaycan topraklarından geri çekilmek zorunda bırakılmasıydı. Bugün dahi bu tarihsel travma Kremlin'in siyasi reflekslerinde açıkça okunuyor.
Yekaterinburg'da Azerbaycanlılara yönelik 27 Haziran'daki operasyonun yankıları sürerken neredeyse bir yıl önce yaşanan başka bir trajedi tekrar gündeme geldi. Tesadüf mü, zamanlaması manidar mı bilinmez ama Grozny semalarında 38 kişinin can verdiği Azal yolcu uçağının Rus ordusu tarafından düşürüldüğüne dair yeni belgeler tam da bu olayın patladığı günlerde kamuoyuna sızdı. Yayımlanan bir mektup Azal Embraer E-190 uçağının 25 Aralık 2024'te Rusya'nın Grozny üzerinde kasten düşürüldüğü iddialarını güçlendirdi. Mektubu kaleme alan kişi Rus ordusunda görevli Yüzbaşı Dmitri Paledichuk. İtiraf niteliğindeki ifadelerinde emri doğrudan üstlerinden aldığını, Pantsir S hava savunma sisteminde ciddi teknik arızalar bulunduğunu ve hedefin silüetini net biçimde göremediğini aktarıyor. Paledichuk'un açıklamaları ve yayınlanan ses kayıtları bu emrin bir kişisel hata değil, doğrudan emir komuta zinciri içinde Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı 51. Hava Savunma Tümeninden geldiğini gösteriyor. Üstelik Paledichuk daha önce Suriye'de görev yapmış bir askerdi. Aynı Sednaya zindanlarında binlerce insanı yok eden sistemin bir başka cephesinde. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Yekaterinburg'da Azerbaycanlı Seferov ailesine yapılan baskında 2 kişinin işkenceyle öldürülmesi ve onlarca kişinin gözaltına alınması Rusya'nın hedef seçme refleksini daha da görünür kıldı. Bu yüzden Azerbaycan kamuoyunda Yekaterinburg'daki vahşetle Azal uçağının düşürülmesi aynı zihniyetin ürünü olarak kabul ediliyor. Azal uçağının düşürülmesinden sorumlu tutulmayan bir sistem Yekaterinburg'da da masumların ölümünü olağan bir prosedür olarak sunuyor. Yekaterinburg'da yaşanan olayın ardından artık tek bir şey net biçimde söylenebilir. Bu olay sadece bir güvenlik operasyonu değil, doğrudan bir jeopolitik mesajdı. Çünkü Rusya'da yaşayan Azerbaycan Türklerine yönelik bu ani ve sert baskın durup dururken olmadı. Olan biteni anlamak için Rusya'nın genel yönelimlerine, özellikle de Azerbaycan ilişkilerinin son dönemdeki seyrine bakmak gerekiyor. Rusya'da yaşayan Azerbaycanlılar için hayat yıllardır kolay değildi. Hele ki bir iş yapıyorsanız yolsuzluk, rüşvet, keyfi cezalar gibi baskılar hep gölgenizde. Rusya'nın İçişleri Bakanlığı'nın son 10 yılda ülkenin tüm bölgelerinde Azerbaycanlılara yönelik cezai soruşturmalar açılması talimatı verdiği bile bizzat oradaki kaynaklarca dile getiriliyor. Kaluga'da, Moskova'da, St. Petersburg'da, Voronezh'de yaşanan taciz ve soruşturmalar sistematikti. Ancak bu baskılar son zamanlarda farklı bir şekil aldı. Açık düşmanlığa dönüştü. Peki neden şimdi? Çünkü jeopolitik zemin değişti. İlham Aliyev yönetimindeki Azerbaycan artık sadece Rusya ile sınırlı bir dış politikayla yetinmiyor. Özellikle Mart 2025'ten itibaren Batı ve Türkiye ile ilişkilerde gözle görülür bir yakınlaşma yaşanıyor. ABD nezdinde yürütülen temaslar ve Türkiye'nin Karabağ'daki siyasi etkisini artıran diplomatik hamleleri Moskova'da rahatsızlık yarattı. Putin bu senaryonun hızla geliştiğini görüyor. Özellikle 9 Mayıs Zafer Günü'nde Aliyev'in Moskova'daki törene katılmaması, onun yerine Bakü'de Azerbaycan, Türkiye ve İsrail istihbarat başkanlarının buluşması Kremlin'de alarm zillerini çaldı. Rusya için bu tablo açık bir tehlike sinyaliydi. Azerbaycan elden gidiyor. İşte tam da bu noktada Yekaterinburg baskını bir önleyici saldırı olarak devreye girdi. Yani Moskova batıya yönelen Azerbaycan'ı içeriden cezalandırıyor. Özellikle de diaspora üzerinden. Rusya uzun zamandır Azerbaycan'da yaşayan azınlıklara yönelik sistemli baskı politikası izliyor. 1999'da 2. Çeçen Savaşı sırasında Azerbaycan'ın Çeçen direnişine verdiği insani destek, tıbbi yardım, yaralı kabulü Rusya'nın sert tepkisine yol açtı. Rusya güvenlik gerekçesiyle 12.000 Azerbaycan vatandaşını sınır dışı etti. Amaç Azerbaycan içinde korku atmosferi yaratmaktı. Şimdi de aynı senaryo yeniden sahneleniyor. Ama bu kez diasporaya yöneltilmiş bir gözdağı var. Olay Moskova'nın eski Sovyet coğrafyasında kendisini patron gören yaklaşımını yansıtıyordu. Bakü'nün Moskova'nın çıkarlarına aykırı hareket etmesi kolektif cezalandırmayla karşılandı. Rusya'nın Azerbaycan üzerindeki geleneksel hegemonyasını sürdürme stratejisi tarihsel olarak 2 temel araç üzerine kurulu. Ülke içindeki etnik azınlıkları kışkırtmak ve diasporaya yönelik baskı uygulamak. Bu yöntemler Sovyet sonrası dönemde Moskova'nın yumuşak güç araçları olarak işlev görüyor. Azerbaycan'da yaşayan Lezgiler, Talışlar, Kürtler Rusya için her zaman potansiyel bir müdahale alanı oluşturuyor.
Bugün sokakta tezgaha dağıtılan pazarcıdan, gözaltında tutulan yurttaşlara kadar uzanan Rus baskısının tarihi arka planı var. Ve bu tarih sadece kolluk güçlerinin refleksiyle değil, Kremlin'in planlı ve köklü politikalarıyla şekilleniyor. Bu politikanın en açık örneklerinden biri ise 1990'larda Azerbaycan'ın kuzeyine yönelik oluşturulan ayrılıkçı Sadval hareketidir. Rusya bu örgüt üzerinden Azerbaycan'ın etnik haritasını karıştırma planı yaptı. SSCB'nin dağılmasının ardından birçok halk bağımsızlık arayışına girerken bu dalgadan Lezgiler de etkilendi. Lezgilerin yoğun olarak yaşadığı Dağıstan'da kurulan Sadval yani birlik örgütü açıkça Azerbaycan'ın kuzey topraklarını Dağıstan'a katmayı hedefleyen bir ajandayla ortaya çıktı. 1991 yılında Derbent'te kurulan Sadval yalnızca ideolojik değil, doğrudan şiddete başvuran bir yapıya dönüştü. En karanlık eylemi 1994 yılında Bakü metrosunda gerçekleştirdiği bombalı saldırıydı. Bu saldırıda 27 masum insan yaşamını yitirdi. Daha sonra yapılan soruşturmalarda Rusya'nın bu örgüte silah ve maddi destek sağladığı ortaya çıkarıldı. Sadval sadece bir azınlık hareketi değil, doğrudan terörizme yönelmiş bir ayrılıkçı örgüttü. Moskova'nın bu yapıyı desteklemesi tesadüf değildi. 2008 yılında Moskova'da Lezgistan başlıklı konferans düzenlendi. Burada açıkça Azerbaycan'ın kuzey bölgelerinin Dağıstan'a bağlanması gibi senaryolar tartışıldı. Bu hamle Azerbaycan tarafından sert şekilde kınandı. Çünkü bu sadece ülkenin sınırlarına değil, iç barışına da yönelmiş bir sabotajdı. Azerbaycanlılar Rusya'nın dört bir yanında günlük hayatın içinde mücadele veriyor. Kimisi pazarda çalışıyor, kimisi işletme sahibi. Ancak bu insanlar her an örgüt bahanesiyle fişleniyor, pazardaki tezgahları dağıtılıyor, evlerine baskınlar düzenleniyor. Moskova geçmişte yaptığı gibi bugün de Azerbaycanlıları sindirme, itibarsızlaştırma ve gerekirse sınır dışı etme politikası uyguluyor. Tıpkı 1999'da Çeçen Savaşı sırasında olduğu gibi. O dönem Azerbaycan'ın Çeçen mültecileri tedavi etmesine tepki gösteren Rusya 12 bin Azerbaycanlıyı bir gecede sınır dışı etmişti. Bugün yaşananlar o sürecin yeni bir versiyonu ve Kremlin'in zihniyeti hala aynı. Azerbaycan'ı boyun eğdirmek için ya içeriden azınlıkları kışkırt ya da dışarıdan diasporayı vur. Rusya Federasyonu işgalden azat edilen Hankendi'de konsolosluk açmayı planlıyor. İlk bakışta bu sıradan bir diplomatik girişim gibi görünebilir. Ancak detaylara inildiğinde bu adımın ardında şüphe uyandıran bir planın yattığı fark ediliyor. Halihazırda Azerbaycan'ın St. Petersburg ve Yekaterinburg'da konsoloslukları bulunuyor. Rusya'nın ise yalnızca Bakü'de bir temsilciliği var. O halde Hankendi'de konsolosluk açma arzusu nereden çıktı? Birincisi, Hankendi'de şu an hiçbir Rus vatandaşı yaşamıyor. İkincisi, Rus barış gücü Karabağ'dan ayrıldı. Üçüncüsü ise bölgede faaliyet gösteren herhangi bir Rus şirketi yok. Yani konsolosluk açmak için ortada hukuki, diplomatik ya da ticari bir ihtiyaç yok. Bu da ister istemez şu soruyu gündeme getiriyor. Rusya Karabağ diplomatik kimlik altında tekrar yerleşmek mi istiyor? Kremlin'in amacı net. Diplomatik bir ofis aracılığıyla Karabağ'daki jeopolitik pozisyonunu yeniden tesis etmek. Bu adım askeri olarak gittik ama siyasi olarak hala buradayız mesajının diplomatik versiyonudur. Özellikle Türkiye'nin Şuşa'da konsolosluk açma planlarının gündeme geldiği bu süreçte Rusya'nın Hankendi'de yer almak istemesi bir tür karşı hamle gibi de okunabilir. Ancak burada bir fark var. Türkiye'nin Karabağ'daki varlığı hem meşru hem de gereklidir. Türk şirketleri yeniden imar çalışmalarında aktif. Bölgede çalışan çok sayıda Türk vatandaşı bulunuyor. Kısacası Türkiye'nin Karabağ'da bir konsolosluk açması pratik bir ihtiyaçtan doğuyor. Oysa Rusya'nın aynı şehirde benzer bir ihtiyacı yok. O zaman mesele sadece diplomasi değil. Mesele Karabağ'ı yeniden denetlemek. Bazı uzmanlara göre Rusya'nın Hankendi'de konsolosluk değil, doğrudan bir istihbarat merkezi kurma niyeti var. Zira Karabağ'ın Azerbaycan'a tam anlamıyla entegre olmaya başladığı, Ermeni ayrılıkçılığının sona erdiği ve Türk dünyasının Karabağ'da güç kazandığı bir dönemde Rusya'nın orada diplomatik kılıfla yer almak istemesi ciddi bir güvenlik sorunudur. Bugün Karabağ bağımsız ve egemen Azerbaycan'ın bir parçasıdır. Burada hangi ülkenin ne tür temsilcilik açacağına da yalnızca Bakü karar verir ve Karabağ artık Kremlin'in Güney Kafkasya'daki kozlarından biri değil. Rusya bu gerçeği kabul etmekte zorlanıyor olmalı ki Yekaterinburg vahşetiyle gündeme geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 20 Haziran 2025'te Türkiye'ye yaptığı ziyaret yıllardır kapalı olan Ankara-Erivan hattında tarihi bir kapının aralandığını gösterdi. Bu ziyaret iki ülke liderinin sınırlar kapatıldıktan sonra Türk topraklarında yaptığı ilk ikili temas olması açısından sembolik olmaktan çıkıp siyasi bir dönüşüme işaret etti. Ancak bu yeni başlangıcın arkasından Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde Azerbaycanlılara yönelik düzenlenen kanlı baskın dikkat çekici bir zamanlamaya sahipti. Türkiye ile Ermenistan
arasındaki yumuşama adımları bir gözlemden ibaret değildi. Aralık 2020'de başlayan özel temsilciler diplomasisi, charter uçuşlarının başlaması, Kapıköy-Marmara sınır kapısının 3. ülke vatandaşlarına açılması planlandı. Karşılıklı iyi niyet jestleri yapıldı. 3. ülke pasaportuyla seyahat zorunluluğunun kaldırılması ve sınır kapılarının ticarete hazır hale getirilmesiyle pratik bir zemin kazandı. Ankara bu süreci yalnızca iyi niyet göstergesi olarak değil, Azerbaycan'la barışın bölgesel mimarisinin bir parçası olarak görüyordu. Bu nedenle Zengezur Koridoru ve Azerbaycan-Ermenistan barışı Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasıyla doğrudan bağlantılı. Dolayısıyla Paşinyan'ın 20 Haziran'daki Türkiye ziyareti Erivan'ın Batı ve Türkiye ile daha derin bir yakınlaşma girişiminin parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak bu Moskova için bir alarm ziliydi. Özellikle Azerbaycan'la barış ihtimali ve Türkiye-Ermenistan diyaloğunun kalıcılığı Kremlin'in bölgede kaybettiği etkiyi bir kez daha gözler önüne seriyordu. Ve birkaç gün sonra Yekaterinburg'da yaşananlar bu rahatsızlığın sıradan olmadığını gösterdi. Azerbaycan yıllardır Rusya'nın uyguladığı doğrudan ya da dolaylı baskılara, Yekaterinburg'daki son vahşete ve Sovyet döneminden bu yana süregelen sistematik ayrımcılığa diplomasi, birlik ve stratejik hamlelerle cevap veriyor. Hankendi'de düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. zirvesi sadece bölgesel işbirliğinin değil, aynı zamanda Rusya'ya karşı güçlü ve kararlı bir duruşun da sembolüydü. Azerbaycan bu zirvede yalnız olmadığını, Türk dünyasının ve dost ülkelerin tam desteğiyle birlikte hareket ettiğini tüm dünyaya gösterdi. Zirve Karabağ'da, yani uzun yıllar boyunca işgal altında kalan topraklarda ilk kez düzenlendi. Bu bile başlı başına bir mesajdı. Bu topraklar artık özgür ve dünya ile bütünleşmiş. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in girişimiyle gerçekleşen zirve, Güney ve Orta Asya'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan 10 ülkeyi bir araya getirdi. Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türk devletlerinin güçlü katılımı ise Türk dünyasının parçalanmasına yönelik çabalara verilmiş en tutarlı yanıttı. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın zirveye davet edilmesi ve burada Özbekistan ve Kırgızistan liderleriyle bir araya gelmesi, Avrupa Birliği belgelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı imza atanlara verilen diplomatik bir ders niteliğindeydi. Bu sembolik birliktelik Azerbaycan'ın yalnız olmadığını, Türk dünyasının etrafında kenetlendiğini ve bölgesel güç dengesinin yavaş yavaş değiştiğini açıkça ortaya koydu. Dolayısıyla Hankendi'deki bu zirve sadece bir ekonomi forumu değil, Rusya'nın Yekaterinburg'da Azerbaycanlılara yönelik uyguladığı baskı ve zulme karşı verilen en güçlü diplomatik cevaptı. Azerbaycan tanklarla değil, bayraklarla, işgalle değil, uluslararası işbirliğiyle yanıt verdi. Yıllarca bölmeye çalıştığı Türk devletleri Karabağ'da yan yana geldi ve Moskova'ya şu net mesajı verdi. Türk dünyası artık dağınık değil, koordineli hareket eden bir güç merkezi haline geldi. Bölgedeki eski dayatma ve müdahale biçimlerine geçit verilmeyecek. Yıllardır Kremlin'in her fırsatta övgüyle bahsettiği konulardan biri de Azerbaycan'daki Rus okulları. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı hemen her görüşmede ülkedeki yüzlerce Rusça eğitim veren okulun varlığından dolayı kendisine bizzat teşekkür etti. Ne var ki bugün Bakü-Moskova hattında hava hiç de sıcak değil. Sınır ötesinde Azerbaycanlılara reva görülen davranışlar, Yekaterinburg'da yaşanan insanlık dışı olaylar, diasporaya yöneltilen sistematik baskılar ve Rus medyasındaki karalama kampanyaları Azerbaycan kamuoyunda sert bir uyanışı tetikledi. Son günlerde Azerbaycan toplumunda yankılanan sorular artık daha yüksek sesle soruluyor. Rusya'da milyonlarca Azerbaycanlının bir tane bile ana dilinde okul hakkı yokken, Azerbaycan'da 100.000 etnik Rus için neden 300'den fazla okul var? Devletin bütçesinden finanse edilen bu kurumlar Azerbaycanlı çocukların neden kendi dilinde değil bir başka milletin diliyle eğitildiği bir sistemi sürdürüyor? Dil bir milletin hafızası, vicdanı ve varlığı gerekçesidir. Ana dilinde eğitim almayan, kendi tarihini ve edebiyatını yabancı dillerle öğrenen bir nesil. O neslin vatanla bağını nasıl kuracağız? Her sabah başka bir milletin diliyle başlayan ders zilinde o çocukların kalbine hangi aidiyet duygusu işlenebilir? Bugün bir Azerbaycanlı çocuk Rus okuluna gidiyor. Teneffüste Rusça konuşuyor. Evde ödevini Rusça yapıyor. Sınavını Rusça veriyor. Bu çocuk Karabağ'da dökülen kanın değerini derinden hissedebilir mi? 20 Ocak sabahı Bakü sokaklarında tanklarla ezilen kardeşlerinin hikayesini,
Hocalı'da kundaktaki bebeklerle birlikte suskun kalan adaleti, yüreğinde milli duygularla hissedebilir mi? Bir milletin geleceği kendi dilinde konuşamayan bir nesle mi emanet edilecek? Evet, farklı diller öğrenilsin ama bir millet kendi toprağında, kendi diline bu kadar yabancılaşırsa bir sabah uyanıp kimliğini başka bir milletin çıkarları uğruna kaybettiğini fark eder. Peki Rus okulları kapanacak mı? Şimdilik resmi bir karar alınmış değil. Ancak tartışma toplumsal alanda her geçen gün büyüyor. Uzmanlar 100.000'den fazla öğrencinin eğitim aldığı bu kurumların aniden kapatılmasının hem eğitim hakkı hem de öğretmenlerin istihdamı açısından sorun doğurabileceğini belirtiyor. Peki sizce kendi ana dilinde eğitim almayan bir çocuk büyüdüğünde aidiyet duygusu hangi dil üzerinden gelişir? Konuşamadığı ana dili üzerinden mi yoksa kendi hür iradesiyle seçtiği yabancı dil üzerinden mi? Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde FSB adeta savaşa gidermiş gibi sivillerin evine baskın yaptı. 2 kişi öldürüldü, onlarcası gözaltına alındı.